Bazı temel meseleleri oturtamamış bir zihnin soracağı soru, haşa Allah nasıl meydana geldi sorusu. Niye böyle bir soru soruyor? Çünkü zihin yokluğu, sonradan olmayı asıl olarak görüyor, değil mi? Siz etraftaki kriterleri neye göre değerlendirirsiniz? Kendinize göre. Biz de sonradan meydana geldiğimizden dolayı haşa ne diyor zihin? Allah Azze ve Celle nasıl meydana geldi? O da sonradan meydana geldi gibi yokluğu ve sonradan olmayı zihin asıl kabul ediyor. Halbuki asıl olan varlıktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ezeliyeti asıldır. Anlaşılması gereken bir şey varsa biziz. O değil yani. Anladınız değil mi? Çünkü o ezelidir ama zihin ezeliyet kavramını anlayamadığından dolayı bu meseleyi de yeterli ölçüde değerlendiremez. Bir de kalbin insafsızlığı veya etraftaki akımlar devreye girerse insan neye meyleder? Yaratıcının varlığını haşa inkar etmeye meyleder. Üstad Hazretleri bu şekilde hakikati gözle arayanlar için inanılmaz bir cümle söylemiş. Demiş ki, her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Nasıl bir cümle değil mi? Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Yani düşünmesine gerek yok. Gördüğü yeter ona diyor. Göz ise maneviyatta kördür. Bir insan eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğüne inanacaksa eğer, akıl ne işe yarar? Elinle tuttuğun, gözünle gördüğüne inanmaya gerek var mıdır? Yoktur. İnsan eliyle tutup gözüyle gördüğünden, eliyle tutamadığı ve gözüyle görmediğini anlayacak ki akıl orada işe yarasın. Değil mi? Şimdi benim şu masanın varlığına inanmaya ihtiyacım var mı? Yok. Neden? Zaten elimle tutuyorum, gözümle de görüyorum. Benim elimle tutup gözümle gördüğümden elimle tutamayıp gözümle göremediğime, yani marangozun varlığına inanmaya ihtiyacım var. Şu an oturduğum masanın marangozunu içinizde gören var mı? Hiç kimse yok. Peki varlığından şüphe duyan var mı? Yok. Neden? Demek ki akıl burada devreye girdiğinden dolayı. Ya evet, enteresan. İnsan bu noktada, yahu arkadaş ben gözümle göremedim, gözümle göremediysem bunların sanatkarı yoktur deyip bu işi silmeyi, süpürmeyi kolaylık zannediyorlar. Şimdi Rembrandt'in kanvas tablolarını seyre gitsek ve biri dese ki ya bu tabloları yapan, fırçanın sapını tutan kimse yoktur. Böyle insana bırak inanmayı, insanlar herhalde bu kafayı yemiş diye muhabbete bile devam etmezler değil mi? Şimdi birkaç tane bilim adamı o meşhur Mona Lisa tablosunu incelemeye alsalar, başlasalar çalışmaya. Bu tuval kaç yıllık? Hangi materyallerden yapılmıştır? Acaba yapılırken hangi boyalar kullanılmıştır? Acaba tablonun çerçevesi hangi ahşaptan, hangi mobilyadan, ne şekilde, ne ölçülerde yapılmış, oyulmuştur diye inceleme yaparlarken işlerinden biri çıkıp şöyle dese: bu Leonardo da Vinci'nin muhteşem bir tablosudur. Demek ki bunu yapan sanatkar da muhteşemdir. Öbürleri de cevap verse: kardeşim onu neden karıştırıyorsun? Bilim insanı olarak vazifemiz sadece tabloyu incelemek. Onu kimin yaptığı bizi ilgilendirmez dese, tarihte gördüğümüz en mantıksız olay olur değil mi? Sanatı inceleyeceksin ama sanatkarı incelemeyeceksin. Aynısını delikanlıysan evde yapsana. Yani sanatı ye, kuru fasulye pilavı, daha sonra sanatkarı övme. Yani hadi hanımını övme bakayım başına neler geliyor. Yani ne kadar mantıksız bir yol değil mi? Bir sanatı inceleyeceksin ama sanatkarın varlığından haşa şüphe duyacaksın. İmana kafa yormayan zihinler maalesef bu yolu tercih ediyorlar. Ve diyorlar ki üf şu elma ağacına bak, elma ağacına. En iyi gübreleri kullandım. Ne de güzel elma verdi bu ağaç diyorlar. Şimdi bu aslında haşa akıl ve kalp birlikte hareket ederse şirk ifade eden bir cümledir. Ne var canım bunda? Bu kadarcık şeyden de şirk mi olur? Olur mu olmaz mı acaba? Şimdi şurada meşhur bir tane sanat eserini alsam. Tablo olur, bir araba markası olur. Sonra da buraya asıp kendi markamı vursam. Yani Volkswagen araba yapmış ama diyorum ki bu Mehmet Yıldız'ın arabasıdır. Salvador Dali'nin tablosu var ama buraya asıyorum diyorum ki hayır canım bu benim tablomdur diyorum. Ya bu hırsızlık malından dolayı adamı ne yaparlar? Adamı perişan ederler. Şimdi burada sanatçıyı sileceksin, sanatını çalacaksın, problem olacak. Ama elmalara, armutlara, bebeklere, çocuklara, saadetlere, mutluluklara, ruhlara geldiğinde ya aman canım bunlar da kendi kendine olmuştur diyeceksin. Hiç oluyor mu? Hiç akıl mantık bunu kabul ediyor mu? Allah Allah. Allah'ın
sanatını ağaca vereceksin, şifasını doktora vereceksin, rızkını patrona vereceksin. Daha sonra da gönül rahatlığıyla eşhedü en la ilahe illallah diye devam edeceksin. Hiç oluyor mu? Peki Allah ne yapar? Allah da camide ibadetleri kabul eder. Haşa. Hastalıklı bir zihnin söyleyeceği cümleler bunlardır. Yine Üstad Hazretlerinin 10. sözde söylediği bir cümle var ki inanılır gibi değil. Bence can kulağıyla dinleyin. Ya bu kadar basit, bu kadar temiz anlatılamaz. Bir köy muhtarsız olmaz diyor. Bak, köy varsa hep başına çekiyor konuyu. Bir iğne ustasız olamaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olabilir? Ne kadar yalın, ne kadar güzel değil mi ya? Bir harf katipsiz olamaz. Ne demek peki? Bir harf, buyurun. A yazısı varsa bunu bir yazan vardır. Şimdi gittiler mağarayı inceliyorlar. Mesela Mısır'a gittik ya. Orada da yazılar vardı, hieroglifler vardı. Biri çıkıp diyor ki ya canım bunlar kendi kendine oldu. Rüzgar vurdu, çamur oldu, o geldi bu gitti. Ya millet şu deliği çıkarın buradan diye bağırır, öyle mi? Mağara duvarındaki birkaç harften oluşan yazı mutlaka katibini gösteriyorsa. Ya bırak yazıyı, şekil görseler ne diyorlar? Burada bir medeniyet yaşamıştır diyorlar. Yani mağara duvarında şekil veyahut yazı göreceksin ve bu harfleri katibine vereceksin. Ama sen kendin 3 milyar 200 milyon harfle yazılmışsın. Bakın bizim kodlamamızda 3 milyar 200 milyon harf kullanılmış. Ve bu yazı kodlamasının tamamı 100 trilyon hücremin içerisinde var. Allah Allah. Yani bir harf katipsiz olamaz ama bu kendi kendine oldu. Ya hiçbir mantık yok değil mi? Çocuğu getirip anlatsan ne der? Ya saçmalamayın ya, siz de kafam buluyorsunuz der. Çocuk terk eder gider. Peki bir iğne ustasız olamaz. Buna da geçelim mi? Bir iğne ustasız olamaz. Bu ne demek acaba? Bakın beyler, kendi kendine olma ihtimali olsa kendi kendine olabilecek en basit şey nedir? İğnedir. İğneden daha basit bir sanat var mı? Yok değil mi? En basit şey iğne. Şimdi arkeolojik kazı yapıyorlar. Biz Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne de gittik. Orada da gördük yani. Arkeolojik kazı yapıyorlar. Basit bir iğne buluyorlar. İğnenin bir ucu sivri bir ucu delikli. Bu kadar. Buldukları bu kadar. Daha sonra da yahu bunu kanunlar yapmıştır diyen bir kişi bile yok. Rüzgar vurdu, çamur oldu, deprem oldu, o oldu, bu oldu. Neticesinde bu iğne çıktı diyen bir kişi bulabilir misiniz Türkiye'de? Mümkün değil, bulamazsın. Ne diyorlar hemen? Bu iğne varsa, yani bu sanat varsa, bir ucu sivri bir ucu delikli, mutlaka bunu yapan bir sanatkar var diyorlar. Bunda bir kasıt var diyorlar. Bunda bir gaye var, bunda bir kabiliyet var diyorlar. Neden? Çünkü bu iğnenin bulunduğu toprakta aranılan özelliklerin hiçbirisi yok. İğne yapmak için ilim lazım mıydı? Lazım. Toprağın içinde iğne yapmak için irade, yani canının yapmak istemesi, irade, tercih etme. Böyle bir şey lazım mı, böyle bir özellik? Peki toprakta böyle bir şey var mı? İğne yapmak için hayat lazım, hayat. Elementlerde, atomlarda bu hayat var mı? Hiçbirisi yok. Allah Allah. İğnenin bile, bakın iğne gibi basit bir şeyin bile yıllarca toprakta bekleyerek oluşacağına dünyayı getirsen inandırabilir misin? İnandıramaz. Peki biz toprakta iğne değil de dikiş makinesi bulsaydık. Kazdık toprağı. Ya ne iğnesi ya, ne iğnesi? Dikiş makinesi. Allah Allah. Böyle bir şeyi insan hiç tesadüflere verebilir mi? Kendi kendine olmuştur diyebilir mi? Mümkün değil. Peki hücre bu dikiş makinesinden daha detaylı bir şey değil mi? Yani dikiş makinesi ustasız olmayacak. Bir iğne ustasız olmayacak ama hücre ustasız olacak, öyle mi? Allah Allah. İnsan, hayvan, bitki, bunların oluşumu, üstündeki sanatlar, renkler, meyveler. Bunlar dikiş makinesinden daha kompleks değil mi? Ya bir karpuz ya. Tam yazın. Diyarbakır'dayız. Hayal et. Kuru sıcak başlamış vurmaya. İnsanın canı ne çeker? Sulu ne varsa onu çeker. O esnada sanatlı. Ya dili yaratanla karpuzu yaratanın aynı olduğu çok aşikar değil mi? Bir de bu karpuzu benim seveceğim tarzda sanatlı yaratması çok garip değil mi? Allah istese ihtiyaçlarımı karşılayacak bir hap atamaz mıydı? O da olabilirdi. Ama sanata bak, gözüme hitap ediyor, burnuma hitap ediyor. Kuturt diye, değil mi? Onun reklamları var. Şöyle kürdanı batırıyor, bir vuruyor, kuturt diye ses geldi mi? Üf, bu karpuz o karpuz. Hangi karpuz ya? O karpuz işte, karıştırma. Yani adamın dibi düşüyor. Ya bir iğne ustasız olmaz ama karpuz tesadüfen, öyle mi? Hiç zerre mantık var mı, zerre? Zerre kadar var mı? Hiç yok değil mi? Allah Allah. Eynes sera mines süreyya. Allah Allah. Hiç zerre kadar mantık yok. Şimdi Üstad Hazretleri bu 30. pencerede Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini düzen meselesiyle ispatlayacak. Düzen meselesiyle. Yani bu kainatta Allah'ın varlığını biz ne ile göreceğiz? İlla gözümle ve elimle görmem icap ediyor mu? Hayır, öyle olsaydı bu aklı verilmesine ihtiyaç yoktu. Kainatta
İkilik olsaydı ortaya fesat çıkardı. Doğru mu? Burada mesela ikilik olsun. Birimiz ders işleyelim diyelim. Diğeri sinema izleyeceğiz desin. Diğeri hayır ben çiğ köfte yapacağım desin. Ne çıkar burada? Kaos çıkar. Doğru mu? Kainatta ikilik olsaydı fesat ve kaos çıkardı. O zaman zıttıyla okuyalım. Demek kainatta düzen varsa teklik olduğu aşikardır. Anladınız mı düzen delilinin önemini? Ne kadar yalın, ne kadar basit değil mi? Kainatta ikilik olsaydı, farklı fikirler, farklı görüşler olsaydı biz ne görürdük kainatta? Fesat görürdük. Peki mefhumu muhalifiyle okuyalım. Kainatta düzen varsa demek ki teklik vardır. Allah Allah, inanılır gibi değil. İntizam ancak ve ancak bir elden südur ederek oluşacak bir şeydir. Başka eller karışabilir mi? Karışamaz. Demek ki birlik varsa neyi gösterir? Biri gösterir. Yokuş aşağı bir araba gelse, arabanın gelişinden içinde bir şoför olup olmadığını anlayabilir misiniz? Anlarsınız. Mesela araba paldır küldür geliyor. Bir oraya vuruyor, bir buraya vuruyor. Ne dersiniz? Ya bunun freni boşalmış, bunun içinde şoför falan yok. Nereden anladın içinde bir şoförün olmadığını? Düzensizlikten anladın. Peki aynı araba jilet gibi şöyle küçücük taşları bile kıvıra kıvıra gelse, yani bir düzen görseniz bu sefer ne dersiniz? Bir elin varlığını ve iradesini gösteriyor. Yorulmuyor değil mi zihniniz? Net anlaşılıyor değil mi? Problem yok. Evet. Birkaç tane düzen örneği vermek istiyorum kainatta. Bu örnekleri verdikten sonra da kaos konusuna geçeceğim. Çünkü ne düzeni kardeşim? Kainatta kaos diyenler de var. Bir bakalım kainatta hiç fesat olma ihtimali, karışıklık olma ihtimali, kaos olma ihtimali var mı? Birlikte bakalım. Birkaç tane düzen örneği vereyim. Günlük 300 bin tane doğum oluyor. Allah Azze ve Celle şu zat nevinden muhtelif doğumları yaratabilir. Kimisinin gözü yoktur, kimisinin eli yoktur. Onlar konumuzun dışıdır. Onlar haricindeki 300 bin doğumun her birisi olması gerektiği gibi mi? Göz aynı yerde. Ya Allah aşkına atomdan aynı yerde göz olur mu? Ya bu gözün çok muhtelif yerlerde çıkıp karışması gerekmiyor. Kollar aynı yerde çıkıyor. Ya bir terzi düşün ya, şu deriyi şöyle çıkarıyor, bir de kemik oraya monte etmiş ve bu şekilde bir dikim yapıyor. Ya her doğumda kol aynı yerde, bacak aynı yerde, böbrek aynı yer. Böbrek nerede desem birçoğumuz bilmeyiz yerini, doğru mu? Acaba böbreğin yerinin varlığı ne zaman bilinmiştir? Ben onu da merak ediyorum. Dalak nerede desek bilmeyiz. Ya bunların her birinin hep olması gereken yerde olması. Bu düzen değil de nedir? Nedir? Peki bu düzen neyin varlığına işarettir? Birliğin varlığına işarettir. Çok enteresan. Bakın kuru fasulye pilav yiyorsun. Sever misin? Özcan sever misin? Severim abi. Ya yanına? Yanına cacık olur. Kaybettin. Olmadı, bunu bir dahaki derse. Yanına şöyle soğan oldu mu? Allah Allah. Ya kuru fasulye pilav yiyerek kulak çıkar mı? Tırnak çıkar mı? Kuru fasulye pilavdan saç olur mu? 100 trilyon hücre, bakın şaka gibi. Bir de her hücrede 100 trilyon atom. Bunlar her seferinde kuru fasulye pilavın içinden olması gerektiği yere. Bakın çok çıldırtıcı bir mesele. Göze vazifesi olan göze gidiyor, kulağa vazifesi olan kulağa, ayak parmağına vazifesi olan oraya, dalağa vazifesi. Ya böyle bir şey olabilir mi? 100 trilyon hücrede. Altı üstü bunlara ne ekliyorsun? Kuru fasulye pilav. Biraz da soğan ekliyorsun gönüllere hoş olsun diye. Her birisi hep olması gereken yere gidiyor. Şimdi bu kaos mudur, düzen midir Allah aşkına? Bu elementler gideceği yeri nereden biliyor? Fosfor her seferinde nereye gidiyor? Göze. Kalsiyum her seferinde nereye gidiyor? Dişe. Tam tersi olsa, fosfor dişe gelse dişimiz pamuk şekerine döner. Kalsiyum göze gelse kemik gibi olur gözümüz. Ya bunun her seferinde olması gereken yere gitmesi çok çıldırtıcı bir olay değil mi? Allah Allah. Bu zerreler nereye gideceğini ders mi aldı? Zaten bu kadar hakimiyet olsa kimseden ders almazlar. Bu kadar kudreti elinde barındıran birinden ders alması münafidir. Bu zerreler kimya mı gördü? Bu zerreler laboratuvarda mı çalıştı? Hangi ölçüye göre nereye gideceğini nereden biliyor bu zerreler? Bizim arkadaşın bir tanesinin gözü rahatsızlanmış. Doktor da buna damla vermiş, demiş ki bak bu damla gözün için, suya damlatacaksın, içeceksin demiş. Bu da göz damlasını almış, yani bu şekilde kullanması lazım gözü için. Ama mideden oraya gidecek. Bir yolu bu yani. Almış damlatmış suya, demiş ya bunun ne rengi değişti ne kokusu değişti. Göz nereye, mide nereye demiş. Almış damlayı gözüne damlatıyor. Kör oluyormuş az kalsın. Gözünle ilişkili bir ilacı gözüne damlatıyorsun, gözünden oluyorsun. Ama mideye atıyorsun aynı ilacı, gözüne göndermesi gerektiğini biliyor. Çok çıldırtıcı bir şey değil mi? İçindeki içerik midenden nereye gideceğini biliyor. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi bunda da düzen yok yani, öyle mi? Kaos hakim bunda. İnanılır gibi değil. Mülk suresinde bir cümle geçiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Şimdi hayatı yaratan Allah bir de neyi yaratıyor?
Allah Allah, ölüm yaratmak ne demek ya? Ölüm yaratılır mı ya? Ölüm yaratılır mı? Ellezî halakal mevte vel hayâte. Ölüm yaratılır mı? Bakın 1. mektupta bir ifade var. Ölüm nasıl yaratılıyormuş? Demek çekirdeğin mevt. Çekirdek öldü mü? Öldü. O kabuğunu yırtmasına ölüm diyorlar. Bizim de inşallah nefsimizi yırtmamız o ölüm acısı gibi geldiğinden nefis istemiyor. Halbuki yırtsak sümbül çıkacak bizden. Demek çekirdeğin mevti. Sümbülün mebdeyi hayatıdır. Çekirdek öldü ama ne başladı? Çok programlı değil mi? Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Ölüme ne dedi? Düzen dedi. Muntazam dedi. İnanılır gibi değil. Hücrenin ölümü bile programlı gerçekleşiyor. Doğru mu? Buna apoptozis diyorlar. Her şey program dahilinde. Yani bu hücre nasıl ölecek? Program dahilinde mi? Program dahilinde. Hücre öldüğü zaman bunun parçaları nasıl kullanılacak? Program dahilinde mi? Program dahilinde. Siz burada bir dizayn görmüyor musunuz? Siz burada muntazam bir düzen görmüyor musunuz? Eğer düzen varsa bir elden çıktığı çok aşikar değil midir acaba bunlar? Çıldırtıcı değil mi? Allah Allah. Devam edeyim mi? Birkaç düzen örneği daha vereceğim. Nasıl gidiyor? İyi mi? Anlaşılıyor değil mi? Epiderm. Hacım senin branş neydi? Anestezi. Sen anestezi. Kazım abi sen de anestezi. Başka branş ne var? Başka branş? Göğüs var abi. Göğüs var. Nerede Mehmet? Burada hocam. Derici yok mu ya Mehmet? Deri yok mu deri? Puanı yüksek. Mücahit sen neydin? Ya 3 tane anestezi bayıltacak mısınız bizi? Ne yapacaksınız? Allah Allah. Epiderm. Yani üst deri. Bak şimdi inanılır gibi değil. Bu üst deri insanı adeta kale gibi koruyor. Hem suyun kaçmamasını sağlıyor hem de atılması gereken suyu buyurun terleyerek atılmasını sağlıyor. Yani saatlerce sudasınız ama ağzınızdan girmedikçe denizin içine su girmiyor. Garip değil mi? Saatlerce sudasınız. Yani adeta kale gibi koruyor. Epiderm Allah'ın kanunu ile D vitamini üretiyor. Erkeklik hormonlarını ürettiriyor ve neslin devamında büyük rol oynuyor. Bakın deri neymiş deri? Bir deri yani. Her gün milyonlarcası içte yapılıp dışarı çıkarılıyor. Hani ölü deri dediğimiz var ya o hesap. Yani 27 günde bir insanın derisi değişmiş oluyor. Ve bunlar kaosmuş, düzensizmiş. Sinir hücrelerinin bir kısmına akson denilir. Akson içerisinde potasyum ve sodyum ile hassas bir şekilde girer ve çıkar. Yani iletimi sağlayacak o hassasiyetle. Bu şekilde elektrik sinyali oluşturuyor. Yani temas ettiğin bir şeyde beyne rapor gönderiyor. Çaya dokundun ne dedi? Oo, buyur. Çok sıcak elini çek dedi. Yani bunu sağlayan sinir iletimi. Ya da ben soğuk bir şeyi hissetmeseydim ne olurdu soğuğu hissetmeye? Bölgedeki sinir hücrelerim ölürdü. Soğuğu bana hissettiriyor ki kendini muhafaza edesin diye. Kim çalıştırıyor bunları? Ne olduğunu bilmiyoruz. Kimin çalıştırdığı? İnanılır gibi değil mi ya? Şöyle bir şey sanatkarsız olabilir mi? Yani bir ucu sivri bir ucu delikli iğne buluyorsun. Ya mutlaka bunu yapan vardır diyorsun. Ama derinin az önceki bahsettiğim vazifesi kendi kendine. Hiç mantıklı mı bu? Allah Allah ya. Biz soğukta üşüdüğümüz için titremeyiz. Sana acil kan lazım olur soğukta ve o kanın sana yetişmesi için adeleler titremeye başlar. Ne diye? Kan hızlansın diye. Böyle bir sistemden haberimiz yok belki. Öyle değil mi? Allah Allah ne enteresan. Epidermin altında ikinci deri. Buyurun ne var? Derm. Değil mi? Epidermin altındaki ikinci deri. İçinden kan damarları geçiyor. 97 bin kilometre. Bakın buradan İstanbul 1000 kilometre. 97 bin kilometre. Kan damarı geçiyor içerisinden. İnanılır gibi değil. Ve bunlar ne yapıyor? Vücudu suluyor. Tamamı vücudu suluyor bu kan damarlarının. Başka içinde neler vardır dermin? Yağ stokları vardır. Başka? Sıcak havada yürürken vücut yaktığı maddelerin fazla enerjisini dışarı atmak isteyecektir. Doğru mudur? Bu yüzden kan damarları genişler. Yüzümüz ne olur? Kıpkırmızı olur. Niye kıpkırmızı oluyormuş? Bu hadiselerden dolayı. Çünkü derinin fazla hararetini dışarı atması gerekiyor. Peki ya soğuk havada? Sıcakta genişlerse soğukta ne olur damarlar? Daralır, kan vücudun iç kısmına hapsedilir. İçerideki derinin vazifelerine bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Sıcakta kanın hararetini dışarı attıran, soğukta da içeriye hapsettiren nedir? Soruyorum size. Bak biz akıllı insanlarız. Bir şey mantıklı yapılması gerekiyorsa biz bunu bilir ve yaparız. Ama böyle bir mantığı biz bilmiyoruz. Elimiz, kudretimiz de yetmiyor. Allah aşkına böyle bir şey kör tesadüfün ürünü olabilir mi? Bu düzen neyi gösteriyor acaba size? Allah Azze ve Celle sizin iradenizi karıştırmadan vücudunuzdaki bu düzenleri neyi göstermek için veriyor olabilir? Sadece Mona Lisa'nın tablolarını inceleyip Leonardo da Vinci'yi inkar edin diye değil mi? Allah Allah. Ne enteresan mesele. Epidermin sıcağa mukavemet için aşağıdan yukarı mürekkep kutuları gönderir. Ne demek bu?
Sıcağa mukavemet etmek için mürekkep kutuları gönderiyor. Hani biz sıcakta sürekli güneşe maruz kalıyoruz ya. Devamında ne oluyor? Vücut siyahlanıyor. İşte o güneş yaktığından dolayı olmuyor. Güneşin hararetinden cildi korumak için derinin bir savunma mekanizması oluyor. Böyle bir savunma mekanizması olmasaydı, yani pigmentlerimiz böyle devreye girmeseydi herhalde doğar doğmaz hepimizin saçı, kaşı, kirpiği bembeyaz olurdu. Ya Allah Allah. Kıl. Amacını anlamakta en çok zorluk çektiğimiz şey değil mi? Kıl. Ama derinin vazgeçilmez bir parçası. Mahiyeti aynı aslında ama buradakini kessen büyüyor. Başka yerdekini, kirpiktekini kessen büyümüyor. Olması gereken yerde bir emir alıyor ve durmaya devam ediyor. Yani kirpiğin de saçın gibi devam etse Allah Allah ne enteresan olurdu değil mi? 1 santimetrede 10 tane kıl keseciği vardır. Ölen hücreler bu keseler sayesinde yüzeye çıkar ve kıllar üretilir. Terlemede, suyun atımında inanılmaz fonksiyonları var. Şimdi böyle bir şey, böyle muazzam sistem düzen olmadan hiç olması mümkün mü? Tesadüf hangi denemelerle böyle bir şeye eli yetebilir? Kaostan söz edebilir misiniz? Bak kaç tane doktor var burada Allah aşkına. Sizin zaten ölçünüz, olması gereken normlar elinizde var. Doğru mu Mehmet? Adamın tahlillerini alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu rakam benim okulda öğrendiğim normlara uymuyor. Demek ki sende bir problem var diyorsunuz. Doğru söylüyorum değil mi? Sizin alanınız tabii, biz konuşuyoruz, hakkınızı helal edin ama. Ya şimdi bu kadar milimetrik düzenlerde neyi görmek icap ediyor acaba? YouTube'a yazıp bakarsanız walking protein. Yürüyen protein. Hiç izleyen var mı daha öncesinde? Ya insanın vücudunda bir protein var. İnsan gibi yürüye yürüye vazifesine gidiyor. Şaka gibi değil mi ya? Acaba bu bir dizayn delili, bu bir düzen delili değil de nedir acaba? Allah Allah. Bizler ihtiyacımız olan oksijenin ne kadarını ormanlardan alırız? %20. Kalanını okyanuslarda planktonlardan alıyoruz. İnanılır gibi değil. Gözle görülmeyen bir planktonun faydalarına bakın. Küçücük bir canlı dünyanın dengesine hizmet ediyor. Kozalite zinciri içerisinde. Bu kadar ince ayarlar var bizim yaşantımızda. Bir bakteriye gidiyorsun, bir derine gidiyorsun, bir böbreğine gidiyorsun. Birazdan gezegenlere de gideceğiz. Bu kadar matematik hesabı hiç tesadüfün veya kaosun eseri olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Flagellum. Bakterilerin arkasında bir kamçı vardır. O kamçıya flagellum demişler. Bakteri bu kamçıyı sıvıda yüzmek için kullanıyor. Bir motor dakikada ne kadar devir yapabilir? 10.000. Hangi motordur o mesela? Uçak motoru mu? Araç. 16.000. CNC makinesi 16.000 devir yapıyor dakikada. 100.000 devir yapıyor kamçısı. Böyle bir biyolojik motor tarihte yok. Bir bakterinin içerisindeki düzeni anlatıyorum size. Sizce böyle bir şeye bir üst akıl gerekmez mi? İnanılır gibi değil. Bu motorla şu proteinleri kullandı ve şöyle dizilimler oldu deseler. Yani nasıl çalıştığının sistemini anlatsalar. Bu yaratıcının varlığına inkar sebebi midir? Ya siz bir sistemin nasıl çalıştığını anlatsanız sırasını, ben de onu anlasam benim sanatkara karşı hayranlığım artar. Yani siz bir bakterideki şu proteinler bunu oluşturdu, kamçısı böyle iş yaptı diye anlatmanız onu yaratanın yokluğuna delil değildir. Aksine benim hayret, haşyet ve muhabbetimi arttıran bir sebeptir. Öyle mi? Allah Allah. Yani çalışma prensibini anlattım. O yüzden yaratan yoktu. Yani fotosentezin nasıl olduğunu anlattım. Ortaya çıkan şekeri, oksijeni anlattım. Evet. O zaman yaratan yoktur. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Benim aksine yaratana hayranlığımı arttırıyorsunuz siz. Rastgele amino asitlerin bir araya gelmesinden bir protein oluşabilir mi? Hani proteinden oldu bunlar diyoruz ya. Olabilir mi? Olabiliyor mu rastgele olmasından? Mümkün değil. Bunların düzenli halde bir araya gelmesinden ancak bir protein oluşabilir. Bir proteinin tesadüfen oluşmasının ihtimalini hesaplamışlar. Bakın rakama dikkat edin. 10 üzeri 500 demişler. Hesaplayabildin mi hacım? 10 üzeri 500 demişler. Bak. Şimdi bu ihtimal zihnen sallamak isteyen birine mümkün gözüküyor. Ya işte bir ihtimali var mı? Var. Allah Allah. Zaten 10 üzeri 50'den sonrası imkansız derler. Biliyorsunuz o noktayı. Bırak 10 üzeri 50'yi, zaman dahi bunun için yeterli değil. Evrenin ömrü 10 üzeri 18 saniye. Ben az önce ihtimali kaç söylemiştim? 10 üzeri 500. Evrenin ömrü ne kadarmış? 10 üzeri 18 saniye. Çok küçük kaldı değil mi? Bakın 10'u 10'a böldüğünde 10 üzeri 482 oluyor yani. Saniyede gerçekleşmesi gereken ihtimal sayısı. Telaffuz edemiyoruz değil mi bunu? Bak bir telaffuz etmeye çalışalım sıfırları. Milyon, milyar, trilyon, katrilyon, kentrilyon, sentrilyon. Söyle bir sonrakini. Yok yani. Bilmiyoruz yani. Varsa da ben matematik öğretmeniyim ama bilmiyorum devamını.
Çıkmıyor yani. 10 üzeri 500 nedir ya? Bu rakam nedir acaba? İnanılır gibi değil. Evrenin ömrü bir proteinin tesadüfen dahi oluşması için mümkün değildir. Buna binaen nasıl diyorlar protein oluşmasını? Ya işte olmuştur bir şekilde ya. Ya şimdi bu yeterli bir cevap mı? Olmuştur. Şimdi sanatkarı var demek. Bunu bir Allah yarattı demek. Bu özelliklere sahip bir Allah yarattı demek. İlim, irade, kudret vesaire. Bu özelliklere sahip bir Allah yarattı demek. Nerede? Ya olmuştur bir şekilde ya. İşte deneye deneye ol. Tamam, deneye deneye olduğunu bize bir kez gösterin. Biz de uygulayarak deneye deneye bir kez olduralım, ne diyorsanız o olsun. Hiç söylenilenin emsali de yok. Denenebilirliği de yok. Gözlemlenebilirliği de yok. Allah Allah, enteresan ya. Düzen delillerini anlayabiliyor musunuz acaba? Geniş çerçeveden veriyorum, makro plandan. Bir böyle ince çerçeveden veriyorum. Bir bizim vücudumuzdan veriyorum, bir hayvanlardan veriyorum. Birazdan da gezegenlerden vereceğim. Bütün kainatı temaşa edelim diye. Biraz da hayvanlar aleminden verelim, yılan balığı. Yılan balığının kimisi Hindistan'da yaşıyor, kimisi Malezya'da yaşıyor. Ama doğum vakti geldiğinde Bermuda adasının kuzeyine gidiyorlar, hepsi orada doğum yapıyorlar. Mahşeri bir kalabalık, yavruları görsen. Doğumu yapıyorlar, hepsi memleketine dönüyor. Yavrular yumurtadan çıkıyor, anaları nereye gittiyse oraya gidip buluyor. Ya siz ekmek almaya kaç yaşında çocuk gönderebiliyorsunuz? Böyle bir sevk neyin işaretidir? Bu sevkin içerisinde muntazam bir düzen yok mudur? Düzen varsa, yani Mona Lisa varsa, Leonardo da Vinci'yi inkar etmek hangi akla sığar? Olur mu hiç böyle bir şey? Allah Allah. Denizin altında miller gidiyorlar. Pusula, navigasyon, rota, hiçbirisi yok. Ya bu kadar ilmin varsa git başka iş yap o zaman. Öyle değil mi? Ya ben bu kadar yolu denizin altında bulabilsem, Allah Allah, gider başka iş yaparım. Onu yapacak iradeleri de yok. Belli ki sevk ediliyorlar. Hem de ne içinde? Bir düzen içerisinde. Hem de o düzeni biz şu an yılan balıkları arasında inceliyoruz. Ama yılan balıklarının az önce anlattığım özelliği ekosistem içerisinde kusursuz bir yeri var. İşte bu kaos değil, determinizmdir. Allah Allah. Hidrojen aslında nedir? Bir protondur. Öyle değil mi? 79 tane hidrojeni bir araya getirince ne oluşturuyorlar? Erdal abi sen bilirsin, ne oluşturuyorlar? Altın. Seversin, ondan sordum. 79 tane çekirdeği bir araya getirip bir ceviz oluştursak olmaz mı? Olmuyor yani. Bundan nasıl bu oluyor? Belli ki protonun işi değil. Allah Allah. Başka bir mesele var. Çok enteresan. Altının özelliğini hala protondan arıyoruz. Ve neden sorusunun cevabını bir şekilde veremiyoruz. Herkesin yüzünde aynı o tebessüm var yani. Kim inanır bunların bir Allahsız olduğuna, doğru mu? Bir sanatkarsız olduğuna, bir ustasız olduğuna, bir muhtarsız olduğuna, bir katipsiz olduğuna kim inanır? Belki de içinden birileri yeter anlatma diyor. Anlatalım. Kalbimiz tatmin olsun. Yine düzenden devam edeceğim ama Big Bang'e gireceğim bu sefer. Dedim ya, her yeri gezelim ufak ufak. Bu ufak gezmelerimiz. Evren ne kadar zaman önce oluştu? 13,8 milyar yıl önce. Ne ile oluştu? Big Bang. Kodları nedir? Sıfır hacim, sonsuz yoğunluk. Korkunç bir sıcaklıkta patlama olur. Ve sürekli genişleme yaşanır. Bu olaydan sonra önce parçacıklar oluşur. İlk olarak hidrojen ve helyum atomları oluşur. Zamanla soğuma başlar bu sefer. Nebula halindeki evren kümeleşir. Dünya da öyle değil mi? Güneşten kopuyor. Önce nebula halinde, daha sonra soğumayla şimdiki yapısını alıyorlar. Ama tesadüf yani, olaya bak. Galaksiler meydana gelir. Galaksilerin içerisinde milyarlarca yıldızlar meydana gelir. Hepsi bir düzen ve denge içinde. Düzen ve denge. Allah aşkına şimdi okuyacağım rakamları biraz dikkat eder misiniz? Bilinen evrende gözlemleyebildiğimiz olaylar şöyle. Evrenin çapı 93 milyar ışık yılı. Yani evrenin çapına ulaşmak için ışık gönderiyorsunuz buradan. Işığınızı ne kadardı? Saniyede 300 bin kilometre. Ve evrenin çapı, bir ucundan bir ucuna gönderdiğiniz ışık 93 milyar yılda ulaşıyor. Bu evrendeyiz şu an. Gerçek bunlar var. İçinde yaşıyoruz. Allah'ın kudretine bakın. Bu evrende 2 trilyon tane galaksi var. Bakar mısınız Allah aşkına ya? Galaksi neydi? O yıldızların kümesi değil mi? 2 trilyon galaksi. Galaksilerin bir tanesinde ortalama 100 milyar yıldız var diyorlar. Mesela biz o 2 trilyon galaksinin birisindeyiz. Hangisindeyiz? Samanyolu. Bakın beyler, 2 trilyondan bir tanesindeyiz. Hangisindeyiz? Samanyolu'nun içerisinde kaç yıldız var? 400 milyar. Şu cümle mecaz değildir. Denizdeki kum tanelerinden daha fazla yıldız, gezegen var cümlesi mecaz değildir.
Kendi enerjisini üretebilene yıldız, kendi enerjisini üretemeyene gezegen. Ya bunlar mecaz mı? Bir daha söylememi ister misiniz? 2 trilyon galaksi. Bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Biz 2 trilyon galaksinin bir tanesi Samanyolu'ndayız ve Samanyolu'ndaki yıldız sayısı 400 milyar. Nasıl dönüyorlar? Tesbih gibi. Normalde koçbaşı gibi çarpışmaları lazım. Cumartesi derse geliyor ya insanlar. Çocuklarını da getiriyorlar. Ders bitiyor, herkes aşağı gidiyor. Çarpışmayan çocuk yok şurada. 10 tane çocuk, akıllı da çocuklar. 10 tane çocuk çarpışıyor. Bunların koçbaşı gibi birbirine vurması gerekir mi, gerekmez mi? Allah Allah. Evrene baktığımızda elektromanyetik radyasyon yayan, yani ışık çıkaran az önce söylediğim yıldızlar, galaksiler vesaire evrenin %5'ini oluşturuyormuş. Az önce söylediğim rakamlar evrenin %5'ini oluşturuyor. Kalan %95'i ona da karanlık madde diyorlar başka şekillerde. Çok enteresan değil mi? Allah Allah. Big Bang. Normalde patlamadan ne çıkar İbrahim abi? Sen bomba imha uzmanıydın değil mi askerken? Sonra insanlar takılabiliyor. Ben dişçi değilim, diş hekimiyim falan. En büyük şahit olduğun patlama nedir? Ne kadardır? Şahit olduğun herhangi, senin yapmana da gerek yok. Senin yaptığın da olur İbrahim abi. 300 kilo patlayıcı. Hiçbir düzen oluştu mu? Şöyle bir tantuni yemek masası. Evet. Çukur oluştu değil mi? Bir patlamadan düzenin çıkma ihtimali İbrahim abi. 5000 kere denedim olmadı. 5000. Allah razı olsun. Bir patlamadan düzen oluşur mu? Patlama kaos oluşturur, tahrip eder. Ama Big Bang patlamasından gelin görün ne oluşmuş? Düzen oluşmuş. Acaba düzeni kuran? Bakın akıl işte bu için var. Bunu yapan kim? Öyle mi? Allah Allah. Kapıdan girdim geldim buraya, sofrayı kurmuşlar. Akıl ne der? Allah razı olsun, kuran kim? Ya böyle bir patlamada az önce oluşan düzeni anlattım. Akıl ne demesi lazım? Bu düzeni oluşturan kim? Şimdi saat parçalarını bir kutuya koyalım. Şöyle çalkalayalım, bir çıkaralım, saat oluşsun. Olur mu? Big Bang böyle olmuştu. Saat gibi. Böyle bir düzen olabilir mi? Allah Allah. Ama başka zihinlere göre nedir? Evren sebepsiz kendi kendine ortaya çıktı. Bir kere bu kozalite mülazasına ters. Bir sonuç varsa ne olması lazım? Sebep olması lazım. Big Bang sebep değil, Big Bang sonuçtur aslında. Bir olaydır, oluşumdur. O zaman buna ne lazım? Sonuç olması lazım. Yani bir silah patlıyorsa tetikleyen bir fail lazım. Demek ki Big Bang patlamışsa buna da bir fail lazım. Ama onlara göre kendi kendine oluştu. Kaotik bir ortam milyarlarca yıl içerisinde evrimleşti. Buna rağmen bütün fizik kanunları, momentumdan yer çekmesine kadar her birisi mükemmel şekilde oluştu ve canlı barındıracak bir hale geldi. Az önce saydığım rakamları hatırladınız mı? Yıldızlar, gezegenler, galaksiler. İçinde canlı barındıran tek yer dünya. Bütün yıldızlar dahi dünyadaki canlılığın devam etmesine hizmet ediyor. Az önce rakamlarını sayamadığımız. Allah Allah. Ama onlara göre tabiatta gözlemlediğin şeyler tesadüf. Niye bunu diyorlar? Evren gayesiz, başıboş. Yani evren başıboşsa ben de başıboşum. O zaman bir emir silsilesine tabi olmama, itaat etmeme gerek kalmayacak. Denge yok diyorlar, ölçüm yok diyorlar, tertim yok diyorlar, dizayn yok diyorlar. Yani bir asteroid gelip herhangi bir zamanda dünyaya onlara göre çarpabilirler. Çok enteresan ya, gerçekten. Garip. Biraz güneşten bahsedelim. Güneş, Samanyolu galaksisinin içerisindeki kara delik merkezinden saatte 795 bin kilometre hızla hareket ediyor. Dönüş hızına bakar mısınız? Şimdi bir uçak bindiğinizde 1000 kilometre hız yapma değil mi? Çok nadirdir herhalde. Biz genelde kaç görüyoruz? 500, 600, 700, 800 değil mi? 1000 gördüğümüz değil mi? Çok nadirdir yani. Çok ciddi bir uçak olsa gerek. Bakın ben diyorum ki 1000 değil. 795 bin kilometre hız saatte. Bu güneşin o Samanyolu galaksisinde kara delik merkezli o çekim alanından dolayı dönmesi. Çok enteresan. Bu çekim gücü ne yapıyor? Etrafındaki uyduları da hareket ettiriyor. Allah Allah. Anlatayım size. Şöyle bir kumaş düşünün. Dört köşesinden birileri tutmuş ve onu germiş. Güneş ağırlığı ile uzayın kumaşını büküyor. Az önce dediğim kumaşı düşündünüz mü? Birisi içine bowling topu atıyor. Ne olur kumaş? Bükülür, gerilir. Güneş ağırlığı ile uzayın kumaşını ne yapıyor? Büküyor. Peki o az önce bowling topunu ortasına koyduğum var ya, zaten 4 kişi nasıl tutar onu? Zorla tutar. Ama kumaşı büker mi bowling topu? Büker. Peki o arada kumaşın etrafından şöyle bilyeler atsam. Bilyelerin her biri nereye doğru hareket eder? Güneş onları çekeceğinden dolayı, yani bowling topu onları çekeceğinden dolayı oraya hareket eder. Baştan alayım.
Güneş ağırlığından dolayı, güneş bu arada orta ölçekli bir yıldızdır. Çok büyük bir yıldız değildir. Güneş ağırlığından dolayı uzayın kumaşını büküyor. Uzayın kumaşı bükülünce etrafındaki bütün ne varsa her birini kendisine çekiyor. Az önceki örnek gibi. Onlar güneşe giderse yem olur. Gitmemesi lazım. Onlar güneşe gitmemek için kendi etraflarında ve güneşin etrafında dönüp merkez kaç kuvveti oluşturmaya başlıyorlar. Hepsinde mi tam hesabı bulmuşlar? Ne güneşe yem olacaksın ne de kopup güneşten uzaklaşacaksın. Güneşin böyle etrafında dönen kaç tane gezegen var? 8 tane değil mi? Birisi de dünyamız. Şimdi bunların her birisi bu milimetrik hesabı mükemmel yapacaklar. İnanılmaz bir hesap var burada. Buradaki F kuvveti nasıldı hatırlayan var mı? G sabiti çarpı M1 çarpı yani güneşin kütlesi. M2 yani dünyanın kütlesi bölü R kare aralarındaki uzaklığın karesi. Yani her biri bu formülü mükemmel bir şekilde gerçekleştirecek. Dönüş hızlarına kadar tutturacak. Hiç olabilecek bir iş mi bu? Şu düzene bakar mısınız? Şu dizayna bakar mısınız? İnanılır gibi değil ya. Güneşe en yakın gezegen çekiminden en çok etkilenendir. Doğru mu? En çok yakın olursa en çok o çekilir. En çok o çekilirse en çok onun dönmesi lazım. Bu yüzden Merkür daha hızlı döner. Venüs ondan sonra, Dünya ondan sonra. İlahir. Söylemekten yoruldum yani. Burada bir düzen yok diyebilir misiniz diyeceğim de söylemekten yoruldum. Şu hesaplara bakar mısınız? Bakın biz tesbih dizerken ya bu ip tam elime oturmadı diye o düzeni beğenmiyoruz. Koparıyoruz tekrar diziyoruz ipi. 33 tane taş bir imame. Şuradaki düzenler böyle kusursuzluğu nasıl sağlamış? Çıldırtıcı değil mi? Allah Allah. Devam edeyim mi? Dünya güneşten her yıl birkaç santim uzaklaşır. Neden? Güneş içerisinde yakıtını yakıyor. Güneş yakıtını yaktıkça enerjisi bir miktar azalıyor. Güneşin çekim enerjisi bir miktar azalırsa demek ki dünyada bir miktar uzaklaşması gerekecektir. Nasıl dengeler? Nasıl düzenler? Milim milim. Ya demişler ki sakın merak etmeyin canlılara zarar vermesi için 4 milyar yıl lazım daha demişler. Ama Allahu alem kıyamet çok çok daha yakın. Ya az önce bir kütle çekim sabitinden bahsettim hatırlıyor musunuz? Ne demiştim ona? G dedim. Dünya ile güneş arasındaki kütle çekim formülünü de söyledim. Ya burayı çok dikkatli dinler misiniz? Dünya ile güneş arasındaki kütle çekimin bir formülü var. O F kuvveti eşittir G sabiti çarpı M1 yani güneşin kütlesi çarpı M2 yani dünyanın kütlesi bölü aralarındaki uzaklığın karesi yani R kare. Bu arada bu bütün gök cisimlerinin arasındaki kural. Hepsi için cari. Hepsinin için aynı formül geçiyor ama düzen yok. Demişler ki G sabiti 10 üzeri 60'ta. Ya rakamlara bakar mısınız? 10 üzeri 60. Bunu telaffuz edebilecek birisi var mı içinizde 10 üzeri 60? Mümkün değil değil mi? G sabiti 10 üzeri 60'ta bir az veya fazla olsaydı asla hayat olamaz demişler. Peki 10 üzeri 60'ta bir ne demek? Biraz ona bakalım mı? 10 üzeri 60. Bir buna yaklaşmaya çalışalım ne demek? Güneş bizden ne kadar uzakta? 150 milyon kilometre. Yani o ne demek? 150 trilyon metre. Peki o ne demek? 150 katrilyon milimetre. Yani 150 çarpı 10 üzeri 15. Milimetre olarak güneşten uzaklığımızı hesapladık. 150 çarpı 10 üzeri 15 etti. Bizim az önce söylediğimiz G sabitindeki sapma neydi? 10 üzeri 60. Yaklaşamıyoruz değil mi bir türlü? O zaman biraz daha deneyelim. Peki 150 milyon kilometre ne demek? Bakın buradan İstanbul'a uçakla gidin. Uçağın da hızı saatte 1000 kilometre olsun. Tekrar edeyim böyle bir uçak bile zordur. Saatte 1000 kilometre. Kaç saatte gidiyorsunuz İstanbul'a? 1 saatte gidiyorsunuz. Peki aynı uçağa binin. Aynı saatte 1000 kilometre yapan uçağa binin. Ve güneşe gitmeye çalışın. Ne kadar zamanınızı alır? 15 yıl. Doğduğunuz günden 15 yaşınıza kadar ömrünüzü bir uçakta geçirdiğinizi düşünün ve güneşe yeni gidebiliyorsunuz. Bu güneş. Bizim galaksimizdeki güneş, Samanyolu'ndaki. Kudrete mi şaşırırsın? Bunların nasıl dengede, düzende kaldığının dizaynına mı şaşırırsın? Neye şaşırırsın? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Allah Allah. Bir örnek daha vereyim mi? Bize güneşten sonraki en yakın yıldız Alpha Centauri. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, bir de Proxima Centauri diye 3 tane yıldızı var. Yani bir küme halinde. Bunlar 4 ışık yılı uzakta bize. Güneşten sonraki en yakın bunlarmış.
Yıldız olarak. Ne kadar uzakta bizden? 4 ışık yılı. Işığın 4 ışık yılı mesafeyi kat etmesi ne kadar sürer? Zaten adında var. 4 yıl. Yani buradan ışığı göndersem Centauri'ye ne kadar zamanda gider? 4 yıl. Işığınızı neydi? Saniyede 300 bin. Bak şimdi. Peki az önceki uçağa binsem, saatte 1000 kilometre yapan. Ben bu Centauri'ye ne kadar zamanda giderim? 4 milyon yıl. Allah bunu yaratmış. Böyle bir Allah'a kibirleniyorsun. Çok komik değil mi? Böyle bir Allah'a. Böyle bir Allah'ı yok sayıyorsun. Yani atomdan gezegenlere her yere mührünü vurmuş. Ve böyle bir Allah'a ben göremiyorum ki, haşa ve kella. Düzen de mi göremiyorsun? Hiç tesadüften bahsetmek mümkün mü şu düzenlerde? Mümkün mü? Allah Allah. Bakın en yakın yıldız bu. Tekrar hatırlatayım. Samanyolu'nda en az 400 milyar yıldız var diyorlar. Ve evrende Samanyolu gibi 2 trilyon galaksi var. Ve hayata elverişli tek yer dünya. Buyurun hesabı siz yapın. Asıl bunları hesaplamamız lazım biliyor musunuz? Ömrümüz paranın çekinin hesabına gitti. Asıl hesap buraya lazım. Bunları görmeden Allah'a nasıl hayret ve muhabbet ile secde edeceksin? Nasıl? Zaten hayret ve muhabbetimiz gitsin diye. Olur bunlar işte evrende. Ne var bunda? Dedikleri an neyin gidiyor? Hayret muhabbet. Hayret muhabbetin gidince neyin gidiyor? Secden gidiyor. Görüyor musunuz olayı? Devam etmem lazım. Şimdi kaos bölümüne geçtim. Evrendeki düzen örneklerini konuştuk. Evrendeki hadiseler kaotik diyenler oluyor. Yani rastgelelik zincirinden oluşuyor. Kafalarında da şu sorular var. Evrende meydana gelen hadiseler bir rastgelelik zincirinden oluştu diyorlar. Evren olasılıklarla işler ve bir düzen yoktur diyorlar. Olasılık kelimesini çok kullanıyorlar. Amaçları nedir? Amaçları da evren gayesiz bir yer demek. Az önce söyledik. Evrende bir amaç yoksa, beni yöneten biri yoksa, onun nizamı kuralları yoksa, benim de uymam gereken biri yok. Ormanda öyle hür gezen, zahirde hür gezen atlar var ya, onun gibi istediğini yap. Yani mana buraya çıkıyor. Evrenin kaotik olduğu iddiası tam bir çılgınlıktır. Doğru mu? Az önce verdiğimiz verilere bakaraktan. Evrenin ta ilk oluşumunda ince ayarlar var Big Bang'te ki bunları da konuştuk. Bir enerji patlaması, o gezegenlerin bir düzene girmesi. Ateistler evrende düzen yoktur derler ama böyle dediklerine bakmayın. Konu mucizeye geldiğinde ya fizik kurallarından öte mucize nasıl olur deyip bu sefer de bir düzene sarılırlar. Mucize dediğin düzenin bozulması demek değil midir? Şuzuzat değil midir? Ama mucizeye bakan bir mesele olduğunda ya olur mu canım fizik kuralları buradayken bu düzenin dışına çıkıyor. Düzen yoktu ama şimdi konu mucizeye gelince bu sefer de düzenleri ilk muhafaza eden sizler oldunuz. Çok enteresan. Birkaç tane kaos örneği vereyim. Yine az önce verdiğim düzen örneğiyle çok yakın örnekler kafamızda otursun. Evren kaotik olsaydı, düzensiz, acaba hayat olur muydu? Bakalım. Mesela yemeği bir yiyorsunuz, vücudunuza rızık oluyor, gıda oluyor. Bir yiyorsunuz, gıda olmuyor. Neden bir öyle bir öyle? Düzen yok. Hayat olur muydu? Olmazdı. Silah bir sıkıyorsunuz atmıyor, bir sıkıyorsunuz atıyor. Niye? Düzen yok. Silah neye göre atıyor? O da fizik yasalarına göre atmıyor mu? Şimdi fizik yasalarında düzen olmazsa bir sıkıyorsun atıyor, bir sıkıyorsun atmıyor. Ne olur? Perişan olur. Allah Allah. Su bir kaldırıyor, bir kaldırmıyor. Tam denize girmişiz, güzel yüzüyoruz. Bir bakmışız içerisindeyiz. Ya ne oldu bu kaldırıyordu az önce? Ya bu kaos böyle bir şey. Evrende ne olurdu? Allah Allah. Hayat olmazdı. Yer bir çekiyor, bir çekmiyor. Bir yerdesin, bir havadasın böyle. Allah Allah. Olaya bak yani. Yeryüzünde öyle bir düzen var ki çıldırtıcı. Bir şelale akışında sıçrayan sular bizim gözümüze çok dağınık gözükür. Doğru mu? Doğru. Bak şurayı hayal et. Bir fabrikanın bacasına bakıyorsun. Ne çıkıyor bacadan? Duman çıkıyor. Senin gözünde nasıl bir hareket dumanın çıkışı? Tamamen düzensiz ve nizamsız bir hareket. Sana bana düzensiz olan fabrika bacasında dumanın hareketi tamamıyla fizik kanunlarına tabi hareket eder. Enerji, momentum korunumu, kütle çekimi, eylemsizlik, ısı, sıcaklık, basınç bunları haşa ve kella birisi Allah gibi sonsuz bilebilseydi bu duman bir saniye sonra şu hareketi yapacak diye çok red tahmin edebilirdi. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bize düzensiz gelen bir fabrika bacası dumanı aslında düzenli ama o düzeni algılamaya bizim ilmimiz yetmiyor. Çok enteresan. Şu cümleye lütfen dikkat edin. Kaos olsaydı sabit fizik ve matematik denklemlerinden hiçbirinden bahsedemezdim. Doğru mu? O denklemler neye göre yapılıyor? Gözlemliyorlar, deniyorlar. Her denemede aynı sonuç çıkınca bu denklem vardır diyorlar. Yani bir düzene göre o denklemler ortaya çıkıyor. Eğer düzen olmasa ne olurdu? Denklemler bir öyle bir böyle çıkardı. Mesela biz güneşin ne zaman doğacağını her gün biliyor muyuz?
Sabah namazına ona göre kalkıyoruz. Değil mi? Adam diyor ki 10 dakika sonra güneş doğacak diyor. Doğru mu? Neye göre biliyor? Ya düzene göre biliyor. Bak bak. Ay tutulmasını biliyor muyuz? Günler öncesinden haberimiz oluyor. Güneş tutulmasını biliyor muyuz? Günler öncesinden haberimiz oluyor. Bir göktaşının bize ne kadar yakın geçeceğini biliyor muyuz? Hesaplayabiliyor muyuz? Düzen olmasaydı bunları hesaplamamız mümkün olmazdı. Kainatta ortalama 10 üzeri 82 tane atom var. Doğru mu? Doğru mu? Saydın mı? Say. Bunu genel kütle hesabı yapıyorlar. O hesaba göre de bu kadar olabilir diye adet hesabı yapıyorlar. Kainatta 10 üzeri 82 tane atom var. Bunların her biri düzenli olan yasalara uyabildiğinden dolayı yeryüzünde hayat var. Biz gülebiliyoruz, çay içebiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. Matematiksel ölçülerin olduğu hiçbir yerde kaostan, düzensizlikten söz edilemez. Demek ki evrende kaos yok, determinizm var. Dünyanın hızı ne kadardır saatte? 107 bin kilometre. Peki Mars'ın hızı da farklı mıdır? Farklıdır. Yani ikisi de yerinde durmuyor. Ama sen dünyadan uydu atıyorsun, Mars'a ulaşıyor. Nasıl oluyor bu ikisi de yerinde durmuyorsa? Demek ki bir düzen var. Demek ki biz Mars'ın 6 ay sonra nerede olacağını ya değil mi? Düzenler ile hesaplarla biliyoruz. Düzen olmasaydı 6 ay sonra Mars nereye inecek bunu bilemeseydik bu uyduyu fırlatamazdık. Bu hesabı yapabiliyorsak düzen var demektir. Allah Allah. Şimdi NASA diyor ki 25 sene sonra dünyanın 30 bin kilometre ötesinden geçecek bir asteroid yaklaşıyor diyor. 25 sene sonrasını nasıl hesaplıyorsunuz? Demek ki bir düzen var, bir formül var. Düzenin olmadığı yerde matematik, fizik formüllerinden asla söz edilemez. Bir cümle daha söyleyeceğim, bu da çok önemli. Kaosun olduğu yerde genelleme yapamazsın. Tekrar edelim. Kaosun olduğu yerde genelleme yapamazsın. Evrendeki düzende birbirinden ayrı parçalar aynı yasalara tabi olup hareket ederler. Doğru mudur? Çok enteresan. Peki neden aynı kurallara uyuyorlar bunlar? Biz bunu öylesine kabul mü ettik? Çok dogmatik olmaz mı? Aman canım böyle yasalara uyuyorlar diye kabul edelim diye. Bilim suyun oluşumunu gözlemliyor. Her defasında nasıl oluşuyor su? 2 hidrojen, 1 oksijen. Yeryüzündeki bütün suları tek tek alıp bu deneyi yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yapmaları gerektiği kadar gözlemliyorlar. Her seferinde aynı sonuç çıkıyor ve bunun neticesinde genelleme yapıyorlar. Genelleme yapabiliyorsan düzen var demektir. Doğru mu? Düzen olmasa genelleme yapamazdın. Karbon 14 elementi. Bak şimdi. Fosillerin kaç yıllık olduğunu biliyor musunuz? Ufak bir standart sapmayla biliniyor hepsi değil mi? Biz ilk Kur'an'ı biliyoruz değil mi? Tarihini de hesaplayabiliyoruz. Nereden hesaplayabiliyoruz? Hangi testle? Karbon 14 testiyle. Elementlerin belli bir kurallarla hareket ettiğini ön kabul etmeseydin böyle bir hesabı yapamazdın. Karbon 14'ün belli bir yarılama ömrü var. Yarısının azot atomuna dönüşüp beta ışıması yaptığını ve bunun zamanını çok net hesaplayabiliyorlar. Bu bir ispat yani. Bütün karbon 14 atomları için bu geçerli diyorlar mı? Bakın genelleme yaptılar. Neden genelleme yapabiliyorsunuz? Çünkü düzen var. Yoksa ne kimya yapabilirsin ne de bir fosilin yaşını hesaplayabilirsin. Allah Allah. Bu genellemeyi yaptıran nedir biliyor musunuz? Devam eden düzenlerdir. Aynı kurallar kütle çekim için de geçerli, momentum için de geçerli. Yani bu düzen olmasa bugün elinizdeki telefonu kullanamayacaksınız. Telefonun da prensibi yasalara bağlı. Bir atışa gittiğinizde elinizdeki tabancayı kullanamayacaksınız. O da aynı yasalara tabi. Görüyorsunuz değil mi olayı? Allah Allah. Evet. Geldim son konuma. Yani girişin son konusu, ha, yanlış anlamayın. Kuantum. Demişler ki kainatta düzenin olmadığı bir yer var. Olasılık hesaplarıyla işleyen bir alem var. Hangi alem? Kuantum alemi demişler. Neden böyle demişler? Biraz bakalım. Einstein diyor ki Allah evrende zar etmez diyor. Allah Azze ve Celle. Bak şimdi. Çok enteresan. Ne demek bu? Allah evrende zar etmez ne demek? Yeryüzünde random hiçbir hadise yok demek. Yeryüzündeki hadiselerin tamamı bir düzen içerisinde gerçekleşiyor demek. Bizim gördüğümüz mantıklı hareketlerin tamamı klasik fizikte geçerlidir. İşte şunu yukarıdan bırakırsam düşer. Ateşi vurursam yakar. İşte bu adam şimdi buradadır. 10 dakika sonra nerede olabilir? Aşağı katta olabilir. Bunların hepsi dünyada, gözlemlenen dünyada klasik fizik için geçerlidir. Yani klasik fizikte bir topun yerini, konumunu belirleyebilir misiniz?
Belirleyebilirsiniz. Yüksekten attığım bir topu sürtünme katsayısında hesaplayarak belirleyebilir miyim yerini, konumu? Belirleyebilirim. Makro alemde her şey hesaplanabilir. Ama olasılık hesabı yapılacak tek yer kuantum alemidir demişler. Kuantum aleminde klasik fizik kuralları geçmez. Oradaki gerçeklik dünyadaki gerçeklik gibi değildir. Neden? Çok dikkatli dinleyelim burayı. Çünkü atom altı aleminde, kuantum aleminde bir elektron parçacık gibi de vazife görebilir. İşte şu termos gibi düşünün, parçacık gibi. Bir dalga gibi de vazife görebilir. Şu ışığın şuağı gibi. Bu tespit edilemeyeceğinden dolayı topu buradan atarsam senin orada olur. Doğru mu? Peki elektronu buradan atarsam orada da olabilir, Kayseri'de de olabilir. Bundan dolayı kuantum alemi olasılıkla çalışır demişler. Anladınız mı biraz olayı? Çift yarık deneyi var. Onu şimdi anlatsam uzun çeker. Ama konuşmuştuk, hatırladınız mı? Elektron tabancasıyla elektron atılıyordu. Kamerayla gözlemlendiği anda parçacık vazifesi görüyordu. Tek delikten geçiyordu. Ama kamerayla gözlemlenmediği anda parçacık değil, dalga. Yani ışın şuağı gibi dalga şeklini alıyordu ve diğer bütün deliklerden giriyordu. Hatırladınız değil mi? Yani bir elektron nedir? Bilmiyorum ki nedir. Parçacık mıdır, dalga mıdır? O da olabilir. O da olabilir. İşte atom altı aleminde, kuantum aleminde bu olasılık olduğundan dolayı hesaplanamayan düzensiz evren diye burayı delil göstermişler. Hani atomun resmi var ya, çekirdek var, etrafında elektron dönüyor. O değil yani. O biz anlayalım diye. O elektrona hatta dönme de demiyorlar, momentumu diyorlar. Yani o elektron parçası nerede? Yani o kitaplarda gördüğümüz şekilde değil. Onun etrafında şeklinde değil. Parçacık da olabiliyor, dalga da olabiliyor. İşte onu tespit bizim dünyadaki fizik kurallarıyla işlenmiyor. Alman fizikçi Heisenberg'in belirsizlik prensibi var. Elektron dönerken belli bir yörünge takip etmez diyor. Yani bizim kitapta gördüğümüz gibi yörüngesi belli şekilde değil diyorlar. Hatta dediğim gibi dönme ifadesini de kullanmıyorlar. Momentum ifadesini kullanıyorlar. Demek ki biz bir elektronun nerede olacağını tespit edemeyiz. Neden? İlmimiz yetmiyor. Peki Allah için? Allah için malum. Elektronun nerede hareket gösterebileceğini insanlıktan hiç kimse tayin edemez. O yüzden olasılık diyorlar. Peki bu elektronun nerede olacağı Allah için malum mudur? Malumdur. Bir şeyin ne olacağını bir kişi biliyorsa o artık olasılık değildir. Ama hocam olasılık diye bir şey var. Parayı attım, yazımı tura mı? Ben bilebilir miyim? Bilemem. O yüzden olasılık diyorum. Yani %50 olabilir, %50 olabilir diyorum. Öyle değil mi? Peki yazımı tura mı gelecek? Allah bilebilir mi? O biliyor. Ezeli ilmiyle. Madem bir kişi biliyorsa o artık olasılık değildir. Benim için olasılık. Allah için değil. Bakın Kamer suresinde ne diyor? Biz her şeyi bir kader ile, miktar ile yarattık diyor. Allah Allah. Kuantum demek ki bizim için olasılık gibi gözükse de Allah'ın ezeli ilminde bir düzen içerisinde hareket ediyor. Şuraya çok dikkat eder misiniz lütfen? Kuantum tamamen rastgele hareket eden bir şey olsaydı, bunların birleşiminden mükemmel düzenli bir evren nasıl ortaya çıkabilirdi? Demek ki bana olasılık gelen altyapıdaki hadiseler Allah'ın ilminde bir düzen içerisinde hareket etmektedir. Bir şeyin ne olacağını bir kişi biliyorsa o artık olasılık değildir. Tam oturdu mu acaba kafanıza? Oldu değil mi? Ya evet. Kuantum alemindeki hadiseler rastgele olsaydı evren nasıl ortaya çıkardı? Bu düzenlilik yani. Dağlar. Peki ya insanlar, gezegenler, yıldızlar? Demek ki orada da bana olasılık gelen şey aslında kaotik değildir. Kuantumla ilgili bir örnek vermem lazım. Burası mükemmel bir yer. Bütün evreni 4 temel güç ayakta tutar. Buyurun, 4 temel güç ayakta tutar. Bu 4 temel gücün 3 tanesi atomun içinde, bir tanesi dışında. Bu 4 temel gücün 3 tanesi atomun içinde, bir tanesi dışında. Nelerdir bunlar? Atomun içindeki olanları sayayım. Elektromanyetik güç. Az önce anlattığım sistemin %1'ini oluşturduğunu söylüyorlar. Yine atom altı. Nükleer güç. Yine atom altı. Zayıf güç. Bu da az önce anlattığım güç sisteminin 1/1000'ini oluşturduğunu söylüyorlar. Şimdi atom üstüne geçtik. O hangisi acaba? Gravity. Yani çekim gücü, kütle çekim gücü. Onda da 10 üzeri 39'da 1 diyorlar. Rakamlara bakar mısınız ya? Allah Allah. 10 üzeri 39'da 1. Üçlü çekirdek gücü olmasaydı, atomun içinde 3 güç var dedik ya. Eğer onlar olmasaydı, proton ve nötronlar
çekirdeğin içinde metrenin katrilyonda biri kadar küçük boyutta bulunamazdı diyorlar. Düzenlere bakar mısınız? Elektronları etrafında çeviren elektromanyetik güç olmasaydı hayat olmazdı diyorlar. Bakın şuna bakın. Hawking kendi yazdığı Design isimli kitabında şöyle söylüyor. Çekirdek kuvvetinde 5 veya elektrik kuvvetinde %4 kadar küçük bir değişim olsaydı yıldızlardaki karbon veya oksijenleri yok edecekti. Robin Collins şöyle diyor. Cümlelere bakın Allah aşkına. Kütle çekim kuvveti olmasaydı, kütleler yıldızları veya galaksileri oluşturmak için bir araya gelemezlerdi. Ya şimdi ya ne diyeyim ya, ne diyeyim ya. Bir şey konuşmayalım, Allah aşkına konuşmayalım ya. Çok inanılmaz değil mi? Şu anlatılanlara ne konuşacaksın mesela? Kainattaki düzen açık bir şekilde birliğin delili değil midir? Bakın dikkat edin, atomlardan galaksilere, hayvanlara, bakterilere, insan vücuduna hepsine girdik, müdahil olduk. Yani buradaki düzenin ikinci bir el karışma ihtimali var mı yani? Bu kadar düzen, bu kadar milimetrik hesapları ikinci bir eli kaldırır mı hiç? Mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Devam edip geçelim. 30. penceredeyiz. Girişi 1,5 saatte mi yaptık ya? Ciddi misin? Abi en son böyle bilimsel prens işlemiştik. Çıkışta bir abi şey dedi. 10 üzerine demek. Bir matematikçiye de kainattaki düzeni anlatmışlar. Demiş ki bu kadar ihtimal içerisinde benim yaşamam %50. Nasıl yani? Ya yaşarım ya yaşamam demiş. Ya öyle o kadar hesap var. Şimdi 30. pencereyi 2 ders işleyeceğiz. Bu 1. dersti. Daha bu 1. Yani şimdiye kadar olanı bir de. Yo devamı da 1. Bugünkü 1. Bugünkü bütün ders 1. Onda düzen meselesini anlattık. Pazartesi de 2. dersini yapacağız. Yine 30. pencerenin 2. dersi. Onda da imkan, hudus, devir, teselsül. Şimdi ikisini aynı anda 5 saat boyunca yapıp sizi yormayayım diye düşündüm. İyi düşünmüş müyüm? Yani bir düzenle gidelim dedim. O yüzden 30. pencere 2 derstir. Tekrar edeyim. 1. dersi yapıyoruz. Biraz devam iş. Birkaç dakika kaldı. Bir şey kalmadı zaten. O düzen dersi. 2. dersi de pazartesi günü yapacağız. Yine 30. pencere. 2. dersi yapacağız. O da imkan, hudus, devir, teselsül. Tamam mı? Buyurun başlayalım. Sözler 33. söz 30. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Lev kâne fîhimâ âlihetun illallâhu lefesedetâ. Kullu şeyin halikun illa vechehu lehul hükmü ve ileyhi turcaun. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi. Enbiya suresi. Her şey helak, Yani aslında lefesedete yani fesada uğrardı. Evet. her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm ve hükümranlık O'nundur. Siz de O'na döndürüleceksiniz. Kasas suresi. Bu ayet de hem kalbi meselelerde hem teknik meselelerde nasıl derman oluyor değil mi? Evet. Şu pencere imkan ve hudusa müesses umum mütekelliminin penceresidir ve ispatı vacibül vücuda karşı caddeleridir. Yani mütekellim kelam ilmiyle uğraşanlar Bunun tafsilatını Şerhül Mevakıf Şehit Serif Cürcani'nin kitabı yine bir mütekellim kelam alemidir. ve Şerhül Makasıt O da gibi Saadettin Taftazani'nin kitabı. O da bir kelamcıdır. Evet. muhakkiklerin büyük kitaplarına havale ederek yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şuayı göstereceğiz. Şöyle ki Evet. Buralara artık dikkat edelim. Çok elzem. amiriyet ve hakimiyetin müktezası rakip kabul etmemektir. Doğru değil mi? İdare ettiğiniz bir yerde ikinci bir yer istemezsiniz. Evet. İştirakı reddetmektir. Ortaklık yani gücün her şeye yetiyor ama ortak istiyorsun. Ya gücü yeten niye ortak alsın? Evet. Müdahaleyi ref etmektir. Onun içindir ki Cümlelere dikkat edin. küçük bir köyde iki muhtar bulunsa Köy de demedi. Ne dedi? Küçük bir köy. Evet. köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa her cümerc ederler. Cümleye dikkat. Bir memlekette iki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. İkilik kargaşaya sebepse düzen
Ya birliğe sebeptir değil mi? Allah Allah. Demek işte bu. Düzen birlik delilidir. Tam onu anlatıyor. Değil mi? Allah Allah. Fesat yoksa birlik var. Evet. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi, İnsana da vermiş bu hakimiyeti. Evinizi yönetiyor musunuz? İş yerinizi yönetiyor musunuz? Sahip olduğunuz mallarınızı yönetiyor musunuz? Bir idarecisinizdir. Elinizin altındaki memurları idare edip yönetiyor musunuz? Bu bir hakimiyet değil midir? Hakimiyettir. Ama bu Allah'ın hakimiyetinin gölgesinin zayıf bir gölgesiymiş. Hiçbiriniz bir Samanyolu galaksisi yönetemiyorsunuz, değil mi? Bakın gölge bile değil. Gölgesinin Allah Allah. İnsanoğlu ne şımarık değil mi ya? Küçücük bir koltuğa oturunca hiç hesap vermeyeceğini zannediyoruz. Evet. ve cüz'i bir numunesi, muavenete muhtaç aciz insanlarda böyle rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse, Nasıl insanlar kabul etmiyor? Yardıma muhtaç olmasına rağmen kabul etmiyor. Bir sultanın saltanatında ortağı olur mu? Olmaz. İcraatında olur mu? Olur, olur. Vezirden muhtara kadar yardım etmezlerse sultan iş yapabilir mi? Demek ki rububiyetinde yardıma ihtiyacı var. Peki Allah bizi rızıklandırırken haşa öyle bir acizlik var mı? Karıncalar rızıksızlıktan gitti. Ceylanlar bu yıl rızık bulamıyor haşa. Olur mu öyle bir şey? Allah'ın saltanatında da kimseye ihtiyacı yok. Sultanlığının rububiyetinde, idareciliğinde de kimseye ihtiyacı yok. Allah'ın birini rızıklandırırken zerre karıncaya ihtiyacı yok. Allah şifa verirken hiç kimseye ihtiyacı yok. Yani biz beşeriz. Bizdeki hakimiyet, kelimeyi söyleyin, gölgeli. Biz saltanat süreriz ama icraatımızda yardıma muhtacızdır. Vezir olmasa, muhtar olmasa biz nasıl idare edeceğiz, öyle değil mi? Allah Allah. Ama haşa ve kella Allah bir yağmur tanesini indirirken buradaki kudret, iktidar filancadadır, şu melektedir desen itikadı bozukluk olarak görüyor. Şirk diyor buna. Anlıyorsunuz değil mi? Onlar muayenet edebilir, memur olabilir ama yaratmada, iktidarda işleri, elleri yetişemez. Anlıyorsunuz değil mi? İnce bir fark yani. Evet. acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet bir kadir-i mutlakta ne derece o reddi müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Kıyas edelim mi biraz? Kıyas edelim. Allah Azze ve Celle'nin iktidarı, kudretine az önce şahit oldunuz. Ama insanoğlu da gösterişli. Bizde de var arkadaş iktidar ya. Aklım var diyor, fikrim var diyor. Yani böbrek ne yapıyor bilmiyoruz ama ben bu işleri çözerim diyoruz. Neyi çözersen çöz. Bizdeki hakimiyetler gölgeli. Bakın beyler, nice sultanlar gitmiş. Yerlerinde başkaları oturuyor. Neden gidiyorlar? Çünkü o kelimeyi söyleyen var mı? Çünkü gölgeliler, yani ne değiller? Az önce yazıyordu o kelime. Ne değiller? Mutlak değiller, mutlak. Anladınız mı? Sultanlar neden gidip yerini başkalarına vermişler? Çünkü mutlak değiller. Örnek verelim. Kanunname-i Ali Osman duydunuz mu? Sultan Fatih ta Orhan Bey'den beri olan bütün yasaları topluyor, bir nizam içerisine alıyor. Buna Kanunname-i Ali Osman. Yani Osman oğulları, yani Osmanlı kanunnamesi aslında. O kanunnameye bir madde ekletiyor kendisi. Bu maddeyi de devrim veziri Karamani Mehmet Paşa kaleme alıyor. Eklenen madde o dönem devleti sarsma ihtimali olan kardeş kavgaları için. Yani kardeş katline bir ferman hükmünde. Ne diyor Sultan Fatih? Ve her kime evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekseri ulema dahi tecviz etmiştir, cevaz vermiştir. Anınla amil olalar. Allah Allah. Ekser ulema dediği ulemalardan tarih boyu bir tane itiraz buna gelmemiş. Biz şimdi zihnen oraya gitmeden düşünmeye çalışıyoruz. Aman canım böyle şey olabilir mi diye. Yani nasıl olabilir mi? Sultanın kardeşi senin kardeşin gibi olur mu? Yani şimdi hesap yapıyorlar devletin bekası için. Kendi kardeşlerinden bir tanesi bu ahvali yaşamazsa ümmetin binler evladı ölmek zorunda kalacak. Şimdi sen devletin bekası için kardeşine bir zarar verebilir misin? Yani ne kadar zor bir şey. Bunu insan isteyerek, bilerek yapabilir mi? Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar aslında böyle bir fetvayı çıkarırken. O kadar büyük bir fedakarlık ki devrim mollalarından bir tanesi buna itiraz
Etmemiş. Bakın kimler itiraz etmemiş ekser ulemadan. Akşemseddin Hazretleri. O dönem mollalardan, ulemalardan. Molla Gürani, Molla Fenari ve onların nice meselelerde böyle hayır biz buna kabul etmeyiz dedikleri var. Çok cesurlar yani böyle kabul etmedikleri meselelerde. Molla İyaz, Molla İshak, Molla İlyas. Bunlar Sahn-ı Seman medreselerinin büyük ulemaları, büyük alimleri. Yani bu alimlerin her birisi cevaz vermişler bu işe. Demek ki devletin düştüğü durum neticesini çok iyi hesaplayabilmişler. Kanuni'nin İstanbul Kadısı Muhammed İbni Ebu Suud Efendi şöyle diyor. Büyük musibetin geleceği mukadder ise küçük musibete sığınmak evladır demiş. Yani kardeş katli ne güzel bir şeydir haşa demiyor. Ne diyor? Küçük bir musibettir diyor. Ama işte orada birisinin böyle bir durumu yaşaması söz konusuyken öbür tarafta toplumun nice insanları ki biliyorsunuz bir savaş çıktığında ilk kullandıkları, kaçırdıkları sultanlar oluyor. Yani kardeşleri cihetinde Cem Sultan meselesini biliyorsunuz alıp onu kullanıp yani devlete zarar vermeye çalışıyorlar. Ne kadar zor bir karar. 1. Ahmet devrinde 1603-1617 daha sonra bu kardeş katli meselesi artık uygulanmıyor. Ondan sonra da otorite zafiyetinin yaşandığını tarihçiler bu şekilde beyan etmektedir. Dediğim gibi zor bir fedakarlık. Biz burada anlamamız gereken yeri çıkaralım. Saltanat ortak oldu değil mi? Bakın yaşanmışlık bir şey. Şu anlattığımız olay var ya kavli mücerret değil. İspatı vücuttur. Değil mi? Yani böyle hayallerde gezen yaşanmamış bir olay. Onu anlatmıyoruz. Bırak küçük bir köyde muhtarlığı. Bakın koskoca saltanatta böyle bir şey kabul edilmiyor yani. Kavli mücerret değil, soyut bir hadise anlatmıyorum. İspatı olan bir meseleden bahsediyoruz. Demek ki saltanat başka elleri kendi iktidarında istemiyor. Biz buralardan Allah Azze ve Celle'nin mutlak saltanatını anlamamız lazım. Allah'ın mutlak saltanatını anlamaya aslında engel olan olaylardan bir tanesi bizdeki kibir. O yüzden biraz müsaadenizle bizdeki hakimiyetin gölgeli olduğunu da anlatmak istiyorum. Sefaatin temelinde şu cümle yatar. Benim vücudum, benim kararım. Gerçekten vücut seninse, idaresi sendeyse, ihtiyaçlarını sen gideriyorsan senin hiç kimsenin kanununa uymana gerek yoktur. Değil mi? Hürriyet istediğin ölçülerde senin hakkındır. O zaman vücudun sana ait değilse kendine istediğin gibi tasarrufta bulunamaz. Mefhum muhalifiyle okuduk. Yedim içtim gezdim kafama göre yaşadım. Seninse diyebilirsin. Ama senin değilse bunu deme hakkı sende değildir. Peki vücut sana mı ait? Boğazımdan geçtikten sonra gıdaların vücudumda nasıl taksim edildiğini bilen var mı? Kuru fasulye pilavın göze dişene şekilde gittiğini bilen var mı az önce konuştuğumuz? Yok. Konuşmak için A harfi çıkarıyoruz. Hangi ses teli, hangi frekans titreşimiyle bu A harfi çıkıyor da kullanıyoruz bunu? Bilen var mı acaba içinizde? Yani bilmediğimiz bir şey mi kullanıyoruz acaba? Hayat benim değil mi? Bunu diyoruz. Nereden aldın? Kaç paraya aldın? Acaba bu hayatın imalathanesi neresidir? Bunları bilen var mı? Bunları bilen yok. Madem bu hayat benim değildir Eyüp, hırsızlık malı gibi yani bizzat senin gibi kullanmaya hakkın yoktur. Madem emanettir, sahibinin istediği gibi kullanacaksın. İşte sahabe hayatlarını o yüzden okuyoruz ya. Sahibinin istediğinin en çok tecelli ettiği hayatlar, sahabe hayatları yeryüzünde böyle güzide bir nesil yok yani. Yok. O yüzden anlayıp onların amellerine benzemeye çalışıyoruz. Allah Allah, emanetin hükmü budur. Vücut senin olsaydı, kullanmasını sana verseydi, ihtiyaçlarını karşılamayı sana verseydi ne yapardın mesela? Kalbin bir pompa sistemi var. Allah Azze ve Celle deseydi ki bu kalbi pompalamayı sana verdim. Hadi gündüz bir şekilde yaptın diyelim. Gece oldu uykun geldi. Çağıracaksın Hüseyin'i. Ya Hüseyin kardeşim ben biraz dinleneceğim de Hüseyin şu kalbi pompalar mısın? Tabii Mehmet abi ne demek ya hemen alacak eline. Hüseyin'e de o müzik sesi gibi gelecek başlayacak Hüseyin de uyumaya. Ne oldu? Dönüşü yok bir daha. Madem senin ihtiyacını da sen karşıla. Kalbin pompalamasını bize ne diye anlattılar onu? İstemli kas, istemsiz kas. Ne güzel ya bunu söylediğinde bitiyor. Yani bu kalbin benim kan ihtiyacıma göre ritminin değişme meselesi. Kim bunu hesaplayabiliyor acaba? Yere adam düşse neyine bakıyorlar? Nabzına bakıyorlar yani. Çok enteresan değil mi? Ben sporu bile nabız atışıma göre yapıyorum yani. Ha şimdi tamam iyi ısınmışım. Tamam formundayım. Yo bugün vücut yorgun zorlamayayım diye ben nabzıma göre hareket ediyorum. Hala spor yaparken. Yani şimdi böyle bir şeyi istemli gaz istemsiz gaz dedin ve iş bitti. Kalbinin çalışmasını sana bıraksaydı ne yapardın? Demek ki sendeki hakimiyet gölgeli. Allah Allah. Daha nice ihtiyaçlar var yaşaman için. Keşke sadece kalbin olsaydı. Güneş lazım mı yaşamamız için? Doğmasını da gör. Bulut, yağmur hepsi bu ihtiyaçlarımızdan. Bakın nelere bağlamış. Ayaklarımızı yer çekimine bağlamış. Gözlerimizi güneşe bağlamış. Hayatımızın devamı için midemizi rızka bağlamış. Bu ihtiyaçlarını karşılayamadan bu vücut benim diyebilir misin? Olmuyor değil mi? İsim neydi? Abdülkadir. Nerede yaşıyorsun? Hoş gelmişsin. Orada nerede? Beylikdüzü. Ha, apartmanda mı yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sitede yaşıyorsun.
Evinde hangi oda nerede biliyor musun? Ha biliyorsun. Ev de senin. Değil mi? Yani benim evim diyorsun. Benim evim dediğin için de odalarını biliyorsun. Peki vücut da benim vücudum diyorsun. Hangi organ nerede biliyor musun? Çıkmıyor değil mi? Yani çok enteresan ya. Az önce dedim ya acaba böbreğin nerede olduğu ne zaman bulunmuştur? Çok enteresan mesela. Benim evim diyorsun, odalarına vakıfsın. Mutfak burada, lavabo burada. Benim vücudum diyorsun ama hangi organ nerede? Hiçbirini bilmiyorsun. Çok enteresan değil mi ya? Dalak nerede? Pankreas nerede? Acaba bizim mitokondri şu an ne yapıyor? Normalde jeneratörle aynı vazifeyi görüyor ama hiç jeneratör gibi ses çıkarmıyor, duman çıkarmıyor. Ama bunları yapmadan enerji üretiyor. Allah küçük şeylerle büyük icraat yapıp kendisini çok gösteriyor. Farkında mısın? Böbreğin yaptığı işi bir diyaliz makinesine yaptırıyorlar. Kaç kilo bir diyaliz makinesi? Kilo. Peki ne kadar büyüklüğü? Dev gibi diyaliz makinesi. En küçüğünü çanta kadar yapabildiler. En küçüğünü. O da ağır bir şey yine. Allah şöyle pamuk gibi bir şey de yapıyor. Küçük şeylerde büyük icraat gösterip aslında neyi gösteriyor? Kendisini. Şurada 2 yaşında çocuk elinde tantuni gelse, abi sana tantuni yaptım. Gülerim yani. Çünkü derim ki ya bu küçük şeyden bu büyük icraat çıkmaz. Tantuni büyük bir icraattır. Bu küçük şeyden bu büyük icraat çıkmaz. Demek bunu başkası yapmış. Bununla gönderiyor derim. Ya bu böbrekten kan süzmesi nasıl çıkar? 500 vazifesi var diyorlar böbreğin. Ne güzel be. Diyaliz kendi kendine olmuyor ama böbrek kendi kendine oluyor. Vallahi çok iyi yere dükkan açmışlar ha. Ya şu diyalizi topraktan bekleyelim de bir tesadüfen olsun hava, yağmur, çamur. Hiç bunu diyen yok. Öyle mi? Makineyi bulan patenti için can verir, can alır. Öyle mi? Bir kişi ellesin diyalizmi. Ben üniversitede mezun olacağım yıl diyaliz makinesinin diferansiyel denklemini çıkardım. O yüzden biraz hakimim yani. Sayfa sayfa diferansiyel denklem yazdım. Diyaliz makinesi çalışma prensipleriyle ilgili. Ya böyle bir şey yok yani. Şimdi bunu yapan adam isim hakkını vermeyecek ama ne güzel memleket ya vallahi. Vallahi iyi yere dükkan açmışlar. Olur mu hiç? Mantıklı geliyor mu yani bu? Allah Allah. Çok enteresan. Göz kapağımızı günde 70.000 kez açıp kapıyoruz. Yoksa gözde kuruluk oluyor ve körlük başlıyor. 70.000. Sence ne diyeceğim bir sonraki cümlede? Buyur. Saydın mı? Yok. Yok başka bir şey diyeceğim. Başkası saymış sağ olsun. Ne diyeceğim sizce? Hadi kendin yap. Hadi kendin yap. Çok güzel. Allah deseydi ki ya kainatı ben çeviriyorum. Şu göz kapağını da sen hallet. 70.000 kez. Yumurta kıramazsın. Adam yüz felci geçiriyor. Doktor arkadaşlarımız daha iyi bilir burada. Göz kapakta da felç var. Gözü çalışıyor ama yine de bantlıyorlar. Diyorlar ki sen bu göz kapağını açıp kapayamazsan kuruluk olur, körlük olur. Doğru mudur Murat? Değil mi? Bak. Çok enteresan yani. 70.000 kez. Ya koca kainatı çeviriyorum tesbih gibi. Şu göz kapağını da sen al. Dese Hakkı abi. Bitti değil mi? Hayat bitti. Bitti. Gömlek ilikleyemezsin. Bir çay demleyemez. Hayatın tadı kaçar. Ve dünyadan kaçmak zorunda kalırsın. Ne kadar enteresan ya. Bu hayat bize ait mi sizce? Değil. Demek ki bizdeki saltanat gölgeli. Mukayyet. Yani kayıt altına alıp sınırlandırılmış. Allah Azze ve Celle'nin saltanatı ise mutlak. Yani kayıt altına alınamayan. Her yerde hakimiyeti var. Koca yıldızlarda da var. Senin kalbinin içinde ve rüyalarında da var. Girdiği alemlere bakar mısınız? Tek bir alemde icraatı yok. Çok enteresan. Bizim bildiğimiz aydınlığın her mertebesinde karanlık var mıdır Hüseyin? Vardır. Zaten aydınlık ve karanlık mertebe olmasa derecelendirme olmazdı. Lambanın ışığını arttırırsam neyini azaltmış olurum? Karanlık derecesini. Çok güzel. Yani lambanın ışığında bir karanlık derecesi var mıdır? Vardır. Tekrar söyleyeyim. Zıtlık olmasa mertebe olmaz. Yani bir şeyi biraz açıp biraz kapayabiliyorsanız kesinlikle zıttı olmak zorunda. 1000 Watt'a göre 500 Watt biraz daha karanlıktır. 10.000 Watt'a göre 5.000 Watt biraz daha karanlıktır. Nerede karanlık olmaz? Mutlak ışıkta. Yani güneşte, biz normal olarak güneş alıyoruz ya genellikle, o yüzden örnek veriyorum. Güneşte karanlık olur mu? Olmaz. Peki ben elimdeki kuvvetli bir el fenerini güneşe götürüp soksam artık el feneri neyde kalır? Karanlıkta kalır. Neden? Mutlak ışığa göre sendeki ışık gölgedir. Mutlak hakimiyete göre sendeki hakimiyet gölgedir. Bazen gündüzleri şehrin ışıklarını açarlar ama yine de gözükmez. Neden? Çünkü güneşin ışığının altında şehrin ışıkları karanlıktır. Mutlak hakimiyetin altında senin hakimiyetin gölgedir. Ya Rab madem gölgedir sen bu hakimiyeti neden verdin bana? Siz karşıdaki bir duyguyu, sizde o duygunun numunesi varsa anlayabilirsiniz. Hanımınızla kırlara gitseniz, yavrusunu emziren bir koyun görseniz, siz mi daha çok etkilenirsiniz, hanımınız mı? Hanım neden? Çünkü yavruyu emzirmenin o şefkat mertebesi numune olarak hanımda var. Bizde o mertebe yok. Demek ki kimde o duygu varsa o makamı daha iyi anlar. Çok güzel bir yere gitsek, yeni yapılmış bir binaya, bizim Akif mimar mı daha iyi anlar yoksa Emir mi daha iyi anlar? Ha? Emir'in mimarlıkla işi yok ama Akif mimar. Akif daha iyi anlar, Akif daha iyi lezzet alır. Ya Rab bize gölge hakimiyeti neden verdin?
O numuneyi kullanarak mutlak hakimiyeti anlamamız için verdi. Anladınız mı? Çok ince bir mesele. Allah sonsuz saltanatını ve hakimiyetini anlayalım diye lehül mülkü lehül mülk. Anlayalım diye bize gölge bir hakimiyet vermiş. Yani buna kıyas yapacaksın ve benim hakimiyetimi anlayacaksın. Bir örnek vereyim. Ya Rab, ben nasıl bu köyü idare ediyorum? Bu uçsuz bucaksız kainat memleketini de bir idare eden var. Kainatı bir idare eden olduğunu hangi duyguyla anladınız? Bizdeki sınırlandırılmış hakimiyet duygusuyla. Allah Allah, çok enteresan. Peki bu sınırlı saltanat ortak kabul etmezse mutlak saltanat hiç etmez. Sınırlı saltanat ortak kabul etmeyip kardeş katline ferman çıkarırsa mutlak saltanat ahirette ne fermanlar çıkarır? Buyurun hesaplayın. Devam edelim. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. Yani birlik. Çok elzem. Evet. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahidi katı kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Allah'ın kainattaki işlerine başkasını karıştırmadığına delil istiyor musunuz? Nedir o delil? Kainattaki düzen. Çok önemli. Girişi neden anlattığımı anladınız mı? Allah'ın kainattaki işlerine, o mutlak hakimiyetine hiç kimseyi karıştırmadığına en büyük delil ve en büyük ispat kainattaki düzen. Bu düzene ikinci el karışamaz diyor. Sinek kanadından tut ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Subhanallah, maşallah, barekallah der, secde eder. Böyle olması lazımken ya olur mu canım işte tesadüf bunu yapıyor deyip bütün hayreti adamın indirince o bünyeden secde gelmiyor işte. Çünkü secdenin öncesi hayret ve muhabbettir. Az önce nasıl derste hayrete düştünüz değil mi? Kudrete bakın dediniz. Şimdi kılacağınız sıradaki namazı bir hayal edin. Ey kainatın sultanı, hakimi, bütün galaksileri, gezegenleri yıldız gibi çeviren, eminim hayatımdaki en ufak hamlede bile senin düzenin işliyordur diye. Hepsi başıma gelenler miktar miktar senin elinden çıkıyordur. Madem senin elinden çıkıyordur ben kime darılacağım artık diye. Adam ne iman eder değil mi? Ama sen tesadüfün eseri dediğinde Beyazıt Camii'nin bütün ışıkları sönüyor. Kaynak kutsiyetini kaybediyor. Haşa ve kella. Cinayet, cinayet. Cinayet başka bir şey değil. Çok büyük cinayet. Evet. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı lev kâne fîhimâ âlihetun illallahu lefesedete. Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar ve yok olurdu. Lev şayet. Kâne olsaydı. Fîhime. Nerede? Semavat ve arzda. Alihetün yani bir ilah daha olsaydı illallahü yani Allah'tan başka. İşte anahtar kelime burada. Lefesedete. Yani la tekit için bu arada kesinlikle ortalık birbirine girerdi. Kesinlikle. Bir gün biriyle böyle konuşuyordum da dedi ki ben intizamı göremiyorum dedi. Peki sen yeryüzünde bir fesat görüyor musun? Hayır görmüyorum dedi. İşte intizamdır. Anladın mı? İntizam nedir? Yeryüzünde senin fesat görmemen intizamdır. Beni günlük gören kaşına gözüne ne oldu demiyor. Çünkü aynı intizamda devam ediyor. Ama işte geçen elimi kestim bir yara bandı yapıştırdım 10 kişi sordu ne oldu? Neden? Fesata uğradı. Senin yeryüzünde fesat görmemen intizamın ta kendisidir. Kainatta fesadın olmaması da tevhidin delilidir. Allah Allah. Demek ki fesat ne demek? Gözüne batan bir şey olurdu demek. Fesat ne demek? Gökyüzüne bir çıkıyorsun, gökyüzü farklı renklerde. Mor rengini almış bulutlar, mavi değil de. Denize bir giriyorsun, su taş gibi olmuş. Allah Allah. Fesada uğramış. Yani seni rahatsız eden hiçbir şeyin olmaması düzene delildir. Düzen de Allah'ın varlık ve birliğinin en büyük delillerinden bir tanesidir. Allah Allah. Peki bunun mefhum muhalifiyle okuyalım. Yeryüzünün fesada uğraması şirke delil olur mu? Şimdi düzen varsa birlik var dedim. Peki fesat varsa kesinlikle şirke delil midir? Değildir. Çünkü Allah istese alemi fesata verebilir ki kıyamet günü bunu yapacaktır. Yani bu kapı da kapandı. Görüyor musunuz? Allah Allah. Bir yemeğe iki el karışsa yemeğin tadı kaçar. Sen otelinde karıştırıyor musun? Aşçın karıştırıyor mu? Bak otel senin. Aşçı arkadaşımız da aşçı arkadaş. Seni karıştırır mı hiç yemeğine? Niye tadı kaçar?
Biri der tuz atacağım, öbürü der şeker atacağım. Değil mi? Biri der yağ atacağım, öbürü der yok ben süt atacağım. Allah Allah, süt bu arada da meşhur oldu. Kainatın tadı kaçmıyorsa, kıvamı yerindeyse demek ki idare tek bir eldendir. Görüyor musunuz? Bir arkadaş şey dedi, iyi de hocam bazen koalisyon oluyor, birkaç idareci devleti yönetiyor dedi. Bu durumda yönetecek insanlar bir araya gelip birleşiyor ve o şekilde koalisyon yapıyor. Hadi birleşmeden koalisyon yapsınlar. Ya gene birlik, gene birlik var. Görüyor musunuz? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Şu ayet var ya, çok önemli bir ayet ya. Evet. Ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı. Suret değişecekti. Fesadın asarı görünecekti. Bak, evet. Halbuki ferci'il besara hel tera min futur. Gözünü çevir de bak. Bir fütur görüyor musun? Fütur yarık. Yani böyle bir boşluk, bir yarık, bir düzensizlik hiç görebiliyor musun? Gözünü çevir bak, şimdi ayetin devamına bak, buyur. Thummerci'il besara kerrateyni yan. Sonra gözünü çevir tekrar. Kerrateyni tekrar bak. Ya iddiaya bakar mısınız? Normalde burada hani düz mantık. Fenzur demesi lazım diyor insan değil mi? Hani bak demesi lazım ama ferceil diyor yani. Kafanı çevir de bak, gözünü çevir de bak. Allah Allah. Çok enteresan. Bir iddia var. Bir de orada F varsa o el fe'üs sebebiyye diyorlar yani sebep sonuç F'si diyorlar. Öncesinde olaylar ortaya çıkmış demektir. Hani o İngilizce'de because of falan var yani öncesinde bir şey var ki because of diyorsun. Bu F varsa el fe'üs sebebiyye yani bir şeyler var, yaşanmış bir şeyler. Demek iddialaşmalar, inatlaşmalar olmuş. Ona binaen ferceil besara hel tera min futur. Anladınız değil mi yani? Ya çok ince noktalar ya. Evet. Bir de o mine tebriz diyoruz. Hatırlar mısınız abi? Min futur. Bir parça yani küçümsüyor, anladın mı? Küçücük bulamayacaksın. Tebriz diyorlar ona. Allah Allah. Çok enteresan bir şey ya. Çok yani ayetteki makam çok yüksek. Evet. Thummerci'il besara kerrateyni yanqalib ileykel besaru khasi'ev ve huve hasir. Sonra tekrar gözünü çevir. Kusur bulamaz, hor ve hakir sana döner. O göz bitkindir artık. Mülk suresi. Delaletiyle ve şu ifadeyle nazar-ı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusuru bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek. Beyhude yoruldum, kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat vahdaniyetin kat'i şahididir. Biz de az önce gözümüzü çevirip baktık değil mi? Bakteriye baktık, hücrelere baktık, galaksilere baktık, yıldızlara baktık. İnsan ancak sanatkara hayretini arttırabilir bunlara baka. Bunlarda hala kaos vardır, iki el vardır, tesadüf vardır demeye verecek cevap ben bulamıyorum. Eynes sera mines sureyya. Lillahi Teala el Fatiha. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.